Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte yaz boyu yapmak isteyeceğiniz kirazlı kek hazırlayacağız. Böyle ikram ettiğiniz herkes ilk lokmasında lezzetine hayran kalıp tarifini isteyecek kesinlikle. Evet, dilerseniz fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum ve tarifime geçmek istiyorum. Kekimiz için gerekli bütün malzemelerim burada, sırası geldikçe sizlerle de tek tek paylaşacağım. Evet, önce oda sıcaklığındaki 4 tane yumurtamı kabımın içine alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Sizler bir su bardağı da ilave edebilirsiniz şekerinizi. Tamamen tercihinize kalmış. Evet, şimdi yumurtamı ve şekerimi 5 dakika köpürene kadar çırpacağım. Evet, tamam, 5 dakika çırptım. 1 su bardağı üzerine oda sıcaklığında sütümü ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kaynar suyu ilave ediyorum. Suyu ilave etmemin nedeni arkadaşlar kekimizin çok güzel kabarması için. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Üzerine 1 bardak da sıvı yağ ilave ediyorum. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Dolaptan kullandığımız bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması lazım arkadaşlar. Çünkü neden derseniz dolaptan aldığımız andan itibaren kullanırsak kekimiz güzel kabarmayacaktır ve basık bir kek elde edeceğizdir. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Kesinlikle oda sıcaklığında olması lazım dolaptan kullandığımız malzemelerimizin. Evet, şimdi böyle 2-3 saniye karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Burada 3,5 su bardağı unum var. Unumu böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz kullandığımız un markaları aynı olmadığı için değişiklik gösterebilir un miktarımızda, bilginize. Bir de yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, şimdi düşük ayarda alttan üste doğru çırpacağım ki hamurum sönmesin. Evet, hemen kalan unumu da ilave edeceğim çünkü hepsini alacak. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Evet, şimdi tekrardan alttan üste doğru çırpacağım ki düşük ayarda hamurumuz sönmesin. Evet, tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Hemen mikserimi kaldırmak istiyorum. Evet, tepsimin altına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet, tamam, yeterli. Böyle biraz da un ilave ediyorum ki kekimiz yapışmasın tepsimize. Evet, şimdi kekimizi eşit bir şekilde ilave edelim.
Evet, hemen böyle bir iki tezgahın üzerine vuracağım ki arasındaki baloncuklar kaybolsun. Evet, hemen böyle tepsimi karşıya alıyorum. Kirazımızı hazırlayalım. Burada yarım yemek kaşığı unum var. Hemen kirazımı üzerine ilave ediyorum. Karıştıracağım. Bunu yapmamın nedeni de kirazlarımızın tabana çökmemesi için. Evet, kirazımın miktarı da bu arada 200 gram. Evet, şimdi kirazlarımızı bu şekilde ilave edelim. Böyle gelişi güzel ilave edebilirsiniz. Eğer fazla kirazlı sevmiyorsanız 100 gram da kiraz kullanabilirsiniz. Biz ailecek bol kirazlı sevdiğimiz için ben 200 gram kullandım, bilginize. Evet, bakar mısınız, kirazlarımız dibine çökmüyor tepsimizin, çünkü neden? Unladığımız için. Eğer unlamasaydık kirazlarımız ilave ettiğimiz andan itibaren tepsimizin dibine çökecekti. Evet, kekimiz fırına girmeye hazır. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bilginize. Evet, şimdi fırınım yeterince ısındı. Kekimi katıp pişireceğim. Evet, kekimiz pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen bir de bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kekimi fırına katmadan önce belirtmeyi unutmuşum. Kekimizi fırınımıza kattığımızda fırınımızın kapağını 10 dakika açmıyoruz. Çünkü neden derseniz kekimizin tam kabarma aşamasında fırınımızın kapağını açarsak böyle kabarmaz kekimiz. Basık bir kek elde ederiz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi kekimiz bir yarım saat dinlensin. Dinlendikten sonra servis aşamasına geçeceğim. Evet, kekimiz dinlendi. Şimdi dilimleyelim. Yani bakar mısınız, kekimiz kabarmalara doyamamış. Evet, hemen böyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Evet, hatta böyle 2 dilim çıkartalım. Evet, hemen böyle kekimi yan tarafa alıyorum. Yani bakar mısınız, bu şekilde yakından çekmek istiyorum. İçi de tel tel, asla hamursu bir kek olmadı. Evet, hemen böyle bir çatal alıp size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani çok güzel, şahane bir kek tarifi oldu. Kesinlikle kirazın mevsimi geçmeden yapmanızı isteyeceğim bir kek tarifi oldu. Benim çok sık yaptığım kek tarifi, kesinlikle arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim. Kirazın mevsimi geçmeden yapmanızı tavsiye ederim. Hatta kirazınızı alın, derin dondurucunuza katın ki kışın da yapabilirsiniz. Çünkü ben öyle yapıyorum. Kirazımı alıp derin dondurucuma katıyorum ve kış aylarında da sıkça yaptığım bir kek tarifi. Evet, sizler son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız.
Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan soru işaretleri olursa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadar da hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.